Merhabalar sevgili Başak ve yükselen burcu Başak, Ay ve Sterlin Başaklar'da dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Başak Burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım 2025 Ekim ayında senin için akacak olan enerjiler nelerdir Başak Burcu? Kartlarımı son kez senin için karıştırıyorum. Ve ilk kartımla başlıyorum. Şimdi kartların tamamını açacağım sevgili Başak Burcu. Öncesinde dikkat etmen gereken şeyleri anlatacağım. Ve sonrasında kariyer, sonra da birazcık aşka değineceğiz. Bakalım tılsım üçlüsü, tılsım ikilisi, değnek konusu. Yani Başak Burcu resmen emeğimi istiyorum, hakkım olanı istiyorum diye bağırdığını duyuyorum sanki. Resmen kartların mesajı bu. Yani o kadar çok çalışıyorsun ve o kadar çok yorgunsun ki. Kupa ikilisi. Ama şimdi adaletten sonra kupa ikilisine gelmesi çok tatlı oldu. Tılsım sekizlisi. Alalım bakalım. Şimdi dediğim gibi önce dikkat etmen gereken şeyleri anlatacağım. Sonrasında kariyer, sonrasında aşk. 5-5 arkadaşlar. Aziz, şöyle. Aziz, Azize. O Başaklar. Bakalım. Dokuzlusu ve yıldız. Güzel kapattık. Evet, güzel kapattık. Şimdi sevgili Başak Burcu, önce dikkat etmen gereken şeyleri anlatacağım dediğim gibi. Şimdi ayın 10'una kadar, hatta ayın 10'una kadar diyelim. Ayın 10'una kadar böyle çok düşünebilirsin. Düşünme durumunu birazcık azaltman gerekiyor. Uzun uzadıya düşündüğüm bir konu var. Bazılarınızda arkadaşlar aileyle ilgili, direkt kupa onlusuyla başladık zaten. Bazılarınız aileyle ilgili, ailenizi düşünüyor olabilirsiniz. Ailenizi ilgilendiren pek çok konu, ailede sağlık sorunları olabilir. Onlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsin ayın 10'una kadar. Aileyle birlikte iş yapanlar gerçekten böyle hani seni geceleri uyutmayan bir sıkıntının varlığından bahsediyor. Ayın 10'una kadar uykuların birazcık bozulacak gibi gözüküyor. Fakat burada stres, kaygı yapmamak, gerçekten bir şeyleri akışına bırakmak çok önemli. Tabii ki herkesin bireysel süreçleri çok farklıdır. Yani sistem bizi bir yerde sıkıştırıyorsa orada çözmemiz gereken bir şey vardır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Daha çok aileni ilgilendiren bir konu ve kariyerini ilgilendiren bir konudan bahsediyor. Bundan dolayı ayın 10'una kadar ben seni birazcık kaygılı gördüm. Ayrıyetten hani böyle ortada bir şey yokken bile bir şeyleri çok kurabilirsin. Olmadı, yapamadılar, edemediler, şöyle olacaktı, böyle olacaktı, olmadı gibi. Bir takım böyle kuruntular olabilir. Yine ayın 10'una kadar ben seni çok yorgun görüyorum açıkçası. Çok yorulabilirsin, çok çalışabilirsin. Yükün, sorumluluğun çok fazla. Hani bir taraftan onu al, onu oraya ekle, onu buraya kapat, bunu buraya toparla, ona şunu yap, bunu yap gibi. Birazcık böyle her şeye koşturan bir Başak var arkadaşlar. Şaşırdık mı, şaşırmadık. Oraya git, buraya git, oraya gel, oraya gel, onu toparla, bunu düşün, şunu yap gibi. Bir taraftan zihnin çalışıyor, bir taraftan da fiziken çalışıyorsun. Bel ağrılarına dikkat et. Ayın 10'una kadar bel ağrılarına dikkat et. Gece uykusuzluklarına dikkat et. Baş bölgesiyle ilgili yaşayabileceğin baş ağrıları, başla ilgili sağlık konuları, bunlara dikkat et. Bu tansiyonla ilgilendiren bir konu da olabilir. Üşütmek gibi, yani böyle ufak çaplı ama sana seni hani iş yükünden ya da gücünden alıkoyabilecek ufak tefek sağlık konularına dikkat et. Ve ani gelişebilecek olaylar, hani ufak da olsa gerçekten seni etkileyebilecek durumlar olabilir. Özellikle ayın 10'una kadar. Fakat ayın genelinde özellikle o yorgunluktan dolayı gerçekten böyle kas kemik rahatsızlıkları yaşayabilirsin. Viral hastalıklarla ilgili bir şey olabilir. Kafa bölgesiyle ilgili baş ağrıları gibi konular söz konusu olabilir. Bunları da söyledik. Şimdi burada kariyerle ilgili tabii bunların önlemine, şimdi burada değnek dokuzu, evet yani baş bölgesiyle ilgili özellikle ayın 10'una kadar darbe, yaralanma, baş ağrıları, çok düşünmekten kaynaklı, stresten kaynaklı böyle birazcık psikoloji mi bozuluyor acaba diyebilirsin. Şimdi burada şöyle bir durum var Başak Burcu. Gerçekten çok çalıştığım ve çok emek verdiğim bir konu var. Özellikle kariyerinle ilgili. Aslında gördüğüm kadarıyla hem ailen olsun hem başkaları olsun, kariyerin dışında da, kendin dışında da pek çok konuya emek verdiğini gösteriyor. Ve burada hani direkt açılışı yaparken şey demiştim ya, hakkın olan bir şeyi almak için sıkı sıkıya bir mücadele vereceksin. Yani burada hak ettiğin bir para. Ya şimdi bak, çok başarılısın, çok tecrübelisin. Gerçekten güzel şeyler üretiyorsun, güzel şeyler çıkartıyorsun.
çıkartıyorsun ama bir bakıyorsun senin çok altında olan biri almış gitmiş, sen böyle çok fazla ilerleyemiyormuşsun gibi. Yaptığın iş görülmüyor, değerin görülmüyor, paralarını tam olarak alamıyorsun, kazanç noktasında sıkışıklık var, para gelse bile başka bir yeri yamıyorsun, hani yama kapatmak gibi bir durum var yani burada. Şimdi burada diyor ki bazılarınız evet hakkınızı arayabilirsiniz. Yani bu yasal yollarla hak arama süreci olabilir. Özellikle alacakların varsa, parayla ilgili beklediğin konular varsa, eğer hak arama noktasına gidersen, hak arama şöyle, evet bazılarınız resmi olarak hakkını arayabilir. Bazılarınız da şöyle bir durum var. Hani dedim ya, herkesin bireysel süreci çok farklı. Bazılarınızda da yani ben bu işi yapıyorum. Hani çünkü hak aramak herkesin kendi sürecine göre değişecektir. Yani bazılarınız evet mahkemeye başvurabilirsiniz. Yasal yollarla hakkınızı arayabilirsiniz. Çünkü almanız gereken bir para vardır. Eğer böyle bir durum varsa bunda kesinlikle kazanacağını, hakkını sonuna kadar alabileceğini söylüyor. Özellikle maddi konularla ilgili. Sağlıkla ilgili de aynı şekilde başlatabileceğin küçücük bir adım sana gerçekten büyük bir şifa olarak akacak. Tamam, burayı söyledim. Şimdi bir diğer hak arama noktası şöyle. Bak şimdi çok çalışan başaklar var burada. Çok çalışan, özellikle toprak etkili olanlar arkadaşlar ve ateş etkili başaklar. Çok çalışıyorsun, çok üretiyorsun, çok emek veriyorsun. Görülmüyor diyorsun ya, burada diyor ki kendi hakkını savunman gerekiyor. Nasıl savunman gerekiyor? Burada yasal yolları hani anlattık, onu yapacaksan zaten gerçekten güzel bir kazanç, güzel bir para, güzel bir bereket, hak ettiğini alacaksın dedik. Doyuma ulaşacaksın. Diğer bir noktada da iyi bir reklam yapmak. Gerçekten iyi bir şov yapmak, iyi bir rol yapmak. Okey? Yani ne iş yapıyorsan bunun reklamını sağlam yapmak, kendi reklamını sağlam yapmak, göstermek. Ben bunu yaptım diyor, göz önüne sermek sevgili Başak Burcu. Hani böyle yapıp da kenara atmak çok sağlıklı değil gibi gözüküyor. Her türlü, gerek yasal olarak olsun, gerek kendini gösterme noktasında olsun. Hakkını aradığın noktada hakkını fazlasıyla alacaksın. Bak, para altılısı, para konusunda çok şanslısın. Hatta ayın ilk haftası bile eline çok yüklü miktarlarda para geçebilir. Durdu bak şimdi oldu diyebilirsin. 6'sı, 16'sı, 26'sı bu tarihler özellikle artı eksi olarak al yine de. Hani burada tarih çok önemli değil. Yine herkese farklı çalışacaktır enerji. Böyle toplu paralar eline geçebilir ve bu noktada kendini gerçekten iyi hissedebilirsin ve burada adaletin işlediğini görebilirsin diyor sevgili Başak Burcu. Ve burada kendini gösterme noktasında yaratıcı tarafın çok yüksek olacak. Potansiyelini göstermeye, yeteneklerini kullanma tarafın oldukça yüksek olacak. Aslında bu söylediğim şey sadece kariyer hayatın için değil. Neye emek verdiysen bak, aşk hayatın içinde. Gelmiyor mu, olmayacak mı, yapmayacak mı dediğim bir şeyle ilgili gerçekten burada maddi manevi olarak hak edişini alacaksın. Ama ne olursa olsun attığın adımlarda, yapacağın anlaşmalarda gerçekten adil olmaya çok dikkat et. Adalet temaları, yasayla ilgili konular, bunlar çok baskınlık gösterdi. Adil olmaya çok dikkat et. Attığın imzalara çok dikkat et. Tedbirli ve dikkatli olmaya, temkinli adım atmaya dikkat et sevgili Başak Burcu. Bir diğer uyarı da bu olsun. Bunun dışında kesinlikle başarılı olacaksın. Şimdi burada özellikle arkadaşlar ayın 5'i ila 8'i civarı ve 10'u civarı. Bazılarınızda iş ve kariyerinizle ilgili ani bir bitiş, ani bir sonlanma, ani bir hayal kırıklığı. Bak, 5'i civarı, 10'u civarı, bazılarınızda 15'i civarında çalışacak olabilir. Şimdi burada hani çok böyle onu gösteren sayılar olmadığı için hani bu tarihleri söylüyorum. Dediğim gibi yine herkes de farklı çalışacaktır ama 5'inden sonraki süreci verdi. İş yeriyle ilgili belki bazılarınız hani iş yerinizde ya bir sıkıntı çıkabilir. Şimdi burada para beşlisi, belki iflas, kapanma, iş yeriyle, bakın herkes için geçerli olacak demiyorum. İş yeriyle ilgili bir sıkıntıdan bahsediyor. İş yerinde olacak olan değişimler. Belki bazılarınız gerçekten bir işi kapatacaksınız. Başka bir işe geçiş yapacaksınız. Çünkü şimdi bu para beşlisi tamamıyla bir kayıptır. İflası da gösterir arkadaşlar. Ciddi bir zorlukla karşılaşabilirsin yasal olarak da. Yani Azize geldiği için burası gerçekten sıkıntılı. Ciddi bir sorunla, ciddi bir sıkıntıyla karşılaşabilirsin. Burada tedbirli olmak çok önemli. Hani burada bir sıkışmışlık yaşıyorsan emin ol, ya oradaki sistemi değiştirmen gerekiyordur. İş yapış şeklini değiştirmen gerekiyordur ya da bambaşka bir işe geçmen gerekiyordur. Yani az önce bir şey söylemiştim ya, bir yerde bir sıkışıklık varsa orada değişmesi gereken bir şey vardır. Sistem seni uyarıyordur. Burada maddi olarak kayıplar, maddi olarak gerçekten kendini kötü hissetmek, yani paranın yetmemesi. Düşünün yani dışarıda kalmak ama bu yanlış tercihlerden dolayı, doğru anahtarı bulamadığın için, ya yanlış işin içindesin ya da bir türlü yapman gereken değişimi yapamadığın için bunu yaşıyorsun. Herkes de tabii ki bu şekilde çalışmayacak. Bazılarınız da mesela
mesela o dönemde ufak bir sıkışıklık olabilir gibi. Yani burada aslında evren, sistem sana diyor ki burası sana hizmet etmiyor. Yani şu an yaptığın şey sana hizmet etmiyor. Ya şu an yaptığın iş sana hizmet etmiyor ya da gittiğin sistem, yani o işi yapış şekli sana hizmet etmiyor. Burayı değiştirmen lazım diyor. Bundan dolayı bu sıkışıklığı yaşıyorsun diyor. Bu yüzden burada çok büyük bir değişim olacak. Ya bir şeyleri değiştireceksin ya da komple işi değiştireceksin Başak Burcu. Bununla birlikte sonrasında bir şeyler düzelecek. Özellikle evraklı işlerinle ilgili halletmen gereken konular varsa, devletle ilgili halletmen gereken konular varsa bu konularda oldukça başarılı olacaksın ve gerçekten güçlü kişilerden destek alacaksın. Ayın genelinde zaten sezgilerin oldukça yüksek. Sezgilerin seni asla yanıltmayacak. Fakat ilk 10'una kadar özellikle bu kaygı, kuruntu, endişe çok baskınlık göstereceği için onlara çok fazla düşmemeye çalış. Burada bir hayalim var, bir idealim var, bir arzum var, bir dileğin bu ay senin gerçekleşecek. Şimdi burada sonrasında özellikle ayın 17'sinden sonra, şimdi yıldız kart 17'sinden sonra çok daha güzel haberler almaya başlayacaksın. Çok daha seni mutlu edebilecek olumlu haberler almaya başlayacaksın ve artık kısmetin açılacak. Yani kendini çok daha özgür hissedebilir. Ve şunu söyleyeceksin, evet bir hayalim oldu, bir dileğim oldu dediğin bir durum var kariyerinle ilgili. Evet, sonunda oldu. Güzel haberler gelecek, teklifler gelecek, anlaşmalar yapabilirsin, bir işe başlayabilirsin, bolluğun, bereketin akmaya başlayacak. Fakat şuradaki kilit neyse arkadaşlar, bunu örneklendirdim. Bunun bir çözülmesi gerekiyor. Bak bu direkt kariyerle ilgili. Bunun bir çözülmesi gerekiyor ki çözeceksin gördüğüm kadarıyla. Çünkü burada hani bir şeyler o kadar beklemiş, o kadar sıkışmış ki. Artık değişmesi gerekiyor. Dediğim gibi 17'sinden sonra bir dileğin, bir hayalin gerçekleşiyor. Kariyerinle ilgili gerçekten seni çok mutlu edebilecek bir duruma geçiş yapmak var. Yani artık böyle bir fırsatlar gelmeye başlayacak. Yıldızın parlayacak, tanınabilirsin, ünlenebilirsin bazılarınız. Özellikle medya ile ilgili işler yapanlar varsa, sosyal medya ile ilgili işler yapan ya da göz önünde işler yapan arkadaşlarım varsa gerçekten böyle bir isminizi duyurabilirsiniz arkadaşlar. Burası gayet güzel bitti. Yani bir dileğin, bir hayalin gerçekleşiyor. Aşk hayatıyla ilgili de özellikle yalnız olan Başak Burcu arkadaşlarım. Burada şimdi bak Azize ile birlikte gizemini koruyan biri var sanki hayatında. Gerçekten böyle gizemini koruyan ama bir taraftan da eş ruh bağlantısı hissedebileceğin biri var burada. Ayın 10'una kadar böyle senin bazı kaygıların, korkuların, sıkıntıların çok artacak bu kişiyle ilgili ve aşk hayatınla ilgili. İster evli ol, ister ilişkin olsun. Burada sıkıntısı, ya zaten sıkıntısı olanlar dinlesin. Olmayanlar için bir problem yok. Ben akışı yorumluyorum. Aşk hayatınla ilgili böyle seni keyifsiz tutan bazı durumlar var açıkçası. Ama burada ilahi adalet senin için çalışacak. Bak geçmişte aşk hayatınla ilgili seni üzen, yoran, yarı yolda bırakan birileri olduysa, aldatan ya da işte şöyle düşün. Hani vardır ya, bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı diye. Hani böyle geçmişte seni ne bileyim yarı yolda bırakan ya da aranızda belki büyük sevgi olmasına rağmen, anladın sen yani. Sana haksızlık yapan birileri olduysa ilişkinle ilgili, bak ilişkinle ilgili, şu an ilişkin olsun olmasın. Bunların başına gelebilecek olumsuz şeylere şahit olabilirsin. Burada kesinlikle adalet işliyor. Bak hayatının her genelinde, hem kariyerinde hem de aşk hayatınla ilgili. Ve o kişilerin sana karşı bir özrü olabilir, adımı olabilir ya da bunu hissedebilirsin. Hani bazılarınızda da bu enerjisel olarak çalışabilir arkadaşlar. Tamam mı? Bunun dışında dediğim gibi özellikle yalnız olanlar için belirsiz olan bir aşk hikayesinden bahsediyor. Bir türlü hani yaşayamadığın, bir türlü ortaya çıkmayan ama aranda büyük bir eş ruh bağlantısı hissettiğin, pek çoğunuz bu kişiyle ilgili bir eş bağlantınız ya iş bağlantınız olabilir arkadaşlar. Özellikle gizli kalan ya da emeklerin boşa gittiği, o kadar uğraştım didindim olmadı dediğim bir şey varsa bununla ilgili o kişiden bu ay gelecek olan çok güzel bir haberden bahsediyor. Çok güzel bir tekliften, hatta bir alışveriş de olabilir. Yani burada gerçekten ah evet sonunda oldu diyebileceğim. Bazılarınız hediye alabilirsiniz, armağan alabilirsiniz. Pek çoğunuz zaten çok fazla göz önünde olmaya başlayacağınız için özellikle 17'sinden sonra birden fazla talipleriniz de olmaya başlayabilir arkadaşlar. Yani birileri sana aslında ben senden hoşlanıyorum diyebilir. Bazılarınızın geçmiş ilişkileri hortlayabilir. Ama burada özellikle yalnız olanlar, yani bazıları ya bu çok ağır aktı, gizli kalan bir şey var. Yani yaşanılmamış, yarım kalan bir şey var Başak Burcu. Bir şey var. Evet, bunun hayatına gelmesi var. Büyük bir kısımda da özellikle seni geçmişte üzenlerin pişman olması var.
Ama ne olursa olsun günün sonunda bak adalet senden yana. Aşk hayatınla ilgili ve pek çok şeyde şahit olacaksın gibi. Hani bak geçmişte bunu yaşatmıştın ama bak şimdi sen yaşıyorsun gibi şeyler olabilir arkadaşlar. Şimdi yine çok uzatmayacağım dedi, uzadı. Uzatmayacağım dedim ama uzattım. Bir tane Rumi alacağım arkadaşlar. Diğer kartlardan sadece birer tane alacağım. Ne geldi? Minare. Şimdi bak sana hizmet etmeyen şeyler artık bitiyor, bitecek. Bu minareden at gibi yüz binlerce insan düştü diyor sevgili Başak Burcu. Yani o tekamülünde, yolculuğunda hani o tıkanan ya da yolu yürüyemeyen kişiler gidecek. Aynı zamanda sen de sana hizmet etmeyenleri de hayatından çıkartacaksın. Yani bir şeylerin vadesi dolmuş Başak Burcu. Dinarların beşlisi, yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır diyor. Ve kadehlerin ası. Yani burada pek çoğunuz gerçekten büyük bir sıkıntıyı atlatacaksınız gibi gözüküyor arkadaşlar. Zaten ben ne diyorum? Niyetimi kimler için aldığımı her zaman söylüyorum. Kalbi, gönlü, ruhu temiz olan bütün arkadaşlarım için, inancı yüksek olan bütün arkadaşlarım için niyetimi alıyorum. Ve aşk şarabıyla sarhoş oldum diyor. Eğer duygusal olarak gerçekten büyük bir boşluk hissediyorsan, evet evren beni seviyor, sistem beni seviyor, gerçekten doğru yere akıyorum hissiyatını bu ay yaşıyor olacaksın. Ve şövalye, olumlu nitelikler, sadakat, romantizm ve şövalyelik ve onur sevgisi. Pek çoğunuz arkadaşlar burada gerçekten bu ay bazı sevgi gösterileriyle karşılaşabilirsiniz. Aa evet ya bu insan bana bak ne kadar değer veriyormuş. Yani ister aşk hayatınla ilgili olsun, istersen bir dostluk bağlantısı olsun. Hani biriyle aranda özel bağlantı varsa bu illa böyle aşk anlamında olacak diye bir şey değil. Yani okey o çok böyle ayrı bir bağlantı olur aranızda. Ve hani diyebilirsin ki ya gerçekten bu insan bana değer veriyormuş ya da bu insanlar bana gerçekten değer veriyormuş. Emeklerin boşa gitmemiş diyebilirsin. Cesaret ateşi, cesaret, güç ve kararlılık bu sana verilecek. Kararlılığın, cesaretin her şeyden önce sana kazandıracak sevgili Başak Burcu ve neşenin dansı, mutluluk, neşe ve kutlama. Zaten burada bir dileğinin gerçekleşeceğini söylemiştik. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.